Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dolar, euro ve sterlinle başlayalım haftanın son gününe. Burada hatırlarsanız dün bahsettiğim bir Fibonacci kanal çalışmamız vardı. Ve burada da 14.94 önemli bir direnç bölgemizdi, bunu takip ediyorduk. Aynı zamanda bugün şu Fibonacci düzeltme seviyelerinden de bahsetmek istiyorum. Aralık ayında açıklanan şu kur korumalı mevduat hesapları sürecinde yaşadığımız şu düşüşün %61.8 Fibonacci seviyesi var. Bunu da şöyle 4 saatliklere dönüp bir bakalım. Şunları bir sıfırlayalım. %61.8 14.68'den geçiyor. Bu 14.68'in kırılımı demek. Bir önceki tepeye doğru bizim yükselişleri takip etmemiz anlamına gelir. Bu da 18'in üstünde hareketleri gündeme getirebilir. Fakat tabii bu kırılımlar için 4 saatlik grafiklerde bir takip yapıyorduk biliyorsunuz. Şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda 14.98-14.87 direnç bölgemiz var. Bunun kırılımını görmemiz lazım. Aşağıda ise 14.52-14.46 desteğimiz var. Bu bölgenin de korunuyor olması lazım. Ancak 14.46'nın kırılımı demek burada düşüşlerin başladığı anlamına gelmez. Şu yatay hareketin yüksekliği kadar bir düşüş yaşanabilir. Bu da 14'lere doğru bizi sarkmamıza sebep olur. Fakat düşüşün başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 13.79-13.70 aralığındaki şu destek bölgemizin kırılması lazım. Bakın burası da şu savaş fiyatlaması süresinde destek bulduğu ve yükselişi başlattığı bölge. Ve bu bölgenin hemen altında 13.69 Fibonacci %50 düzeltme seviyesi var. Dolayısıyla 13.69-13.70 altında kapanışlar görmediğimiz sürece dolar Türk lirasında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada şu yatay bandın yukarıdaki 14.98'in kırılmasıyla da oluşacak hedefini de bir söylemek istiyorum size. Takribi 15.47'lere doğru, 15'in üstüne, 15.5'lara doğru burada bir hareketle tetiklenebilir. Bu da hem şu Fibonacci %61.8'in hem de şu Fibonacci gene kanal çalışmamızın direncinin kırıldığı anlamına gelecek. Dolayısıyla şu yatay band aslında önümüzdeki süreçte çok önemli olacak. Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bir Euro Türk lirasına dönüp bakalım. Şöyle gene haftalıklara bir geçmek istiyorum. Haftalıklarda gene hatırlarsanız burada bir Fibonacci çalışması, Fibonacci kanal çalışması yapmıştık. Gene burada bazı seviyeler belirlemiştik kendimize. Ve Euro'nun ve sterlinin aynı zamanda ne kadar güçsüz kaldığını da bu Fibonacci kanal çalışmasıyla görmüştük. Şimdi burada da tekrar şu düşüş sürecinin de Fibonacci düzeltme seviyelerini belirledik. Şu an için %61.8'i 16.52'den geçiyor Euro için ve biz bu seviyenin altında hareket ediyoruz. Bunu şöyle 4 saatliklere alacak olursak şunları hemen bir sıfırlayalım tekrardan. Bakın şu yatay hareketin de aynı zamanda direnç bölgesini oluşturuyor. Burada takip edeceğimiz direnç bölgemiz 16.61-16.51. Destek bölgemiz de aşağıda 16.05, 15.97. Bu destek direnç bölgelerini takip etmemiz gerekecek. Yukarıda 16.61'in kırılması tekrar şu Fibonacci kanal direncine doğru yükselişleri tetikleyebilir. Şu yatay hareketin hedefini de bir tekrarlayalım, görelim burada. Aşağı veya yukarı kırılımlarda oluşabilecek hedefler yukarıda 16.61'in kırılması 17.28'i hedefleyecek bir yükselişi tetikler. Aşağıda ise 15.97'nin kırılması 15.35'lere doğru satışları tetikleyebilir. Burada da gene işte Fibonacci düzeltme seviyesi olan %50 15.43 gündeme geliyor. Yukarıda ise direnç olarak Fibonacci kanal çalışmasının direnci karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu yatay hareketi yakından takip edeceğiz. Kırılıma göre de yönümüzü tayin etmiş olacağız.
Şimdi buradan bir sterlin Türk lirasına dönelim. Tekrar haftalık grafiklere dönüp bakmak istiyorum. Şimdi burada da hatırlarsanız şu kanal hareketini takip ediyorduk. Yine burada Fibonacci seviyemizi, düzeltme seviyelerimizi belirledik. Şurayı bir yakınlaştıralım. Bakın burada kanal hareketinin üstündeyiz ve şu an için %61.8 15.97'den geçiyor. Şu an bu bölgenin üstüne atma çabası var sterlinde. 4 saatlik grafiğe dönersek daha net göreceğiz. Şunları tekrar bir sıfırladık. Bakın %61.8 19.57'den geçiyor. Şu an bunun üstünde kalma çabası var. Ve gene şu bölge dün çok güzel destek olarak da çalıştı. Ve şu alanda da sıkışan bir seyir izliyoruz. Dolayısıyla yukarıda önümüzdeki saatlerde ve günlerde önemli olacak 19.72, 19.67 direncimiz var. Aşağıda destek olarak takip edeceğimiz 19.11, 18.97 destek bölgemiz var. Bu destek direnç bölgelerinin kırılımı gene şu yatay hareketin hedefini bize verecektir. Bu da yukarıda 19.72 kırıldığı takdirde 20.49'a kadar bir yükseliş sürecini tetikleyebilir. Aşağıdan bir kırılım gelecek olursa da 18.97'nin kırılımı da bize 18.26'lara kadar bir düşüş sürecini gösterecektir. Bu kırılımları takip ederek yönümüzü belirleyebiliriz. Yine bakın aşağıda %50 Fibonacci seviyesine, düzeltme seviyesine denk geliyor. Olası bir aşağı yönlü kırılım. Dolayısıyla burada 18.32 önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Olası bir aşağı yönlü kırılımda. Ancak şu an için üst banda yakın sıkışık bir seyir izliyoruz. Tabii kurlardaki tüm bu hareketleri tetikleyecek olan kur korumalı mevduat hesabından çıkan paranın ne yöne gideceği, dolar, euro, sterline kurlara mı geçecek yoksa tekrar kur korumalı mevduat hesabına mı dönecek? Bu süreci yakından takip etmemiz lazım. Ancak tabii bu kur korumalı mevduat hesabından çıkan paranın ne yöne gittiğini bizim önceden bilebilmemiz mümkün değil. Ancak bunu grafiklerdeki hareketleri takip ederek ihtimalleri değerlendirebilme şansımız var. Sonuçta kur korumalıdan çıkıp dövize geçen bir paranın kurlarda da yükselişi ve dolayısıyla bu dirençlerin kırıldığını, kur korumalıdan çıkıp da kur korumalıya tekrar dönenlerin ise alımın zayıf olduğu için de destekleri kırıp satışları getirebileceğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte şu destek direnç bölgelerimiz olası yönümüzü bizim tayin edecektir. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.